Şimdi beklenen dakika gelsin mi? Ben başlıyorum çünkü. Savaş başlıyor şu anda. Hani ne savaşı başlıyor? Ya bir Dimaş'a bakalım. Bakalım. Yok bakalım. Şimdi Dimaş bu hafta benden yani kaç kere istendi bilemiyorum. Dünyanın her yerinden istediler. Sadece Türkiye'den değil. Dünyanın her yerinden Dimaş analizi istediler. Neden? Yani Dimaş çünkü durduramıyoruz Dimaş'ı. Durduramıyoruz. Bu sefer de the world is not enough diyor Dimaş. Yani dünya bir ömür yetmez ki Müslüm Gürses mantığıyla. Onun sözleriyle ama gerçekten the world is not enough Dimaş. Yepyeni bir performans. Ya bu Dimaş artık daha ne yapabilir ki diyenler için bunları da yapabilirim diyor. Bundan önce bir single'ını dinledim. Son derece soft, son derece yumuşak tonda, hiç gösterişsiz bir şarkı seçmişti. Çok başarılı bir olay olduğunu düşünüyorum. Ben Dimaş'ı Türkiye'de çünkü Cem Adrian'a fazlasıyla benzetiyorum. Kariyer yolculuğunu da böyle benzetiyorum. Fakat Dimaş kendini çok doğru yönlendiriyor bu. Bence şarkı seçimlerinde çok doğru yönlendiriyor. Yani işi zaman zaman cambazlıktan çıkarıp, çünkü bu bir ses cambazlığı. 4-4,5 oktav sürekli ses göstermek bir cambazlık. Yani seyirciyi nereye kadar tatmin edebilirsiniz artık? 7 oktav, 10 oktav, 15 oktav mı? O yok öyle bir şey. İnsanlık dışı bir şeye ulaşamazsınız. Ama zaman zaman öyle şarkılar söylüyor ki hiç bundan uzaklaşmış, tamamen beste üzerine kurulmuş. Duygusal formdaki bundan önceki single'ını dinledim. Çok başarılı buldum. Dimaş harika gidiyor. Şimdi Dimaş'ın Sinful Passion. Sinful Passion. Buyurun. Nerede söylemişti? Soçi'de değil mi? Doğru mu hatırlıyorum Özgün? Soçi'de yapılan bir festivalde. Soçi'deki festivalde söylüyor. Bu festival bir yarışma galiba arkadaşlar, benim bildiğim kadarıyla. Jüriler de var çünkü herkes izliyor Dimaş'ı. Biz de izleyelim. Hadi bakalım, dünyada Dimaş'ı izleyen herkes için bu analiz. Kazakistan'ın efsanesi geliyor. Gencecik bir adam ama gerçekten dünyayı sırtlıyor. Daha önce söylemiştim biliyorsunuz arkadaşlar, Dimaş'la alakalı olarak pes renkleri geliştikçe çok daha güçlü bir şarkıcıya dönüşüyor. Sadece tizlerde değil, artık peslerindeki etkisi, yani kalın seslerdeki duygusal karakteri onu geleceğe taşıyacak olan nokta. İnsanlar 20 sene sonra, 15 sene sonra Dimaş'tan bu sesiyle şarkı söylemesini isteyecekler. Bunu unutmayın, bu söylediğimi. Yani tekrar inceye çıkmasını istemeyecekler. O bir süre ve yaşanacak ve bir süre sonra belki bitecek ama kalıcı olan noktası bu alt sesleri bence. Bakın, açışlarına bakın. Havayla karışık. Biraz önceki Müslüm Mogamayev'in pes renkleri onda var. Doğu mu? Gene delirmeye başlıyorum ya. Fa. O yetsnes. Seste fa gördük. Dedim ya, pesler çok değerli Dimaş için artık ve bambaşka lezzette kullanmaya başladı. Bu arada Kazakistan'da Dimaş'ın bütün fan kulüpleri, dünyadaki fan kulüpleri gelmişti. Hepsine ayrı ayrı selamlar buradan. Süpersiniz. Sesteki parlaklık çok değişmeye başladı ya. Bu müthiş bir keyif veriyor. Artık çizgiyi başka yere taşıyor Dimaş. Şarkı söylemesi müthiş gelişiyor.
Çok temiz fa. Çok acayip olmuş. Çok. Parça süper olmuş. Falsettolar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç sese basmıyor. Tamamen kontrollü bir şekilde konuşur gibi sürekli. İzleyin. Bu sese biraz bassanız, biraz kuvvet verseniz sür tonu alabilirsiniz. Tonun üstüne çıkabilirsiniz. Tehlikelidir. Pes sesler verirken çok dikkatli ve sakin olmanız gerekir. Nabzınız bir sakin duracak. Ki düşünsenize yani bu kadar seyirci karşısına çıktığınızda ne kadar sakin kalabilirsiniz. Ama sakin kalmayı becereceksiniz. La. Ben sayıyorum da nereye gideceğimizi göreceğiz şimdi. Bir anda operaya döndü. Bir anda değiştirdi. Çok renk var şu an gizli olanında. Bu tam değil. Başka bir mod. Tek kulağında kulaklık var. Siyah tercih etmiş kıyafetine uygun. Son derece kapatıyor. Hiç dikkat ettirmiyor. Amaç bu belli. La. Falsettoyla. Mi. Onun için çok kolay sesler bunlar. Falsetto. Ama çok güzel lezzetliler. Bunları tam sese bağlayacak. Dedim ya, bence gerekli olan şey yaşanıyor Dimaş'ta. Yani sadece bir cambazlıktan öte artık şarkı söyleyen, yani şarkı söyleme becerisini size gösteren insan ortaya çıkıyor. Hep bekliyorsunuz ya, hadi daha ince, hadi daha ince. Şarkı. Önce şarkı, yani bu şarkıyı söyleme duygusu yaratmalı bizde Dimaş. Onun peşinden gittiğini hissediyorsunuz artık. Belki de ileride hep beraber bir ağızdan söylediğimiz bir Dimaş şarkısı ortaya çıkacak. Yani ne demek istiyorum? Dimaş'ın şarkılarını Dimaş'la beraber söylemek için 4 insan olmak lazım. 4 karaktere sahip olmamız gibi, onun gibi pes söyleyelim, onun gibi orta tonlar, onun gibi tizler imkansız, ama bir gün Dimaş göreceksiniz hep beraber söyleyeceğimiz bir şarkı yakalayacak. Ve kendi de o rahat tonlarında bunu söylerken biz de rahatlıkla eşlik edeceğiz. Şu an hala size sesinin bütün özelliklerini gösteriyor. Hala onun peşinde şu anda. Belt tam pop rengi. Zen. Tertemiz gördüğünüz gibi. La sesini verişteki rahatlığa bakın ya. Ben buna La Mimüzel öne doğru eğilerek de. Tertemiz hala her şey. Bu sefer yok, daha yukarıda. Başka bir ses gibi davranıyor artık bize, değil mi? Bir tenor renge dönüştü. Soprano. Bu sesler artık, yani işte bence Dimaş'ın sesinin en absürt verdiği notlar bunlar. Yani C natürel sesini bu kadar kolay ve temiz vermek ve yani tam ses. Falsetto değil. Çok acayip. Ben hani ilk baştan beri Dimaş'ın sesindeki bu karakterde hep şaşırıyorum. Yani çünkü böyle bir sesi, yani bir tenor renk bile olsanız hani C natürel'e böyle ha diye vermek kolay değil.
Dimash bunu sanki ne ki bu ya falan gibi davranarak veriyor. En bence absürt noktası burası. En pesleri ve bu notlardaki çok kolay geçişleri. Değiştiriyor. Geliyor. Tam bir opera rengi. La. Diş gösterdi gördüğünüz gibi. Farklı, biraz önce aldığı gibi almıyor şu anda. Da gibi bir yere oturdu. Da dişlerini de göstererek daha parlak bir yer aldı. Bu şu demek bizim için. Biraz sonra daha yukarısı geliyor. Çünkü tizde bunu kullandığınız zaman artık yukarının kapısını açıyorsunuz. Yeni bir passaggio dediğimiz şey. Yani yeni bir pasaj açılıyor tizde. Kendine burayı gösterdi. Si natural. İzleyin. Geliyor. Falan. Tamamen falsetto. Onun tiz notları tabii. Şimdi daha yukarısı gelecek. Ne kadar rahat sahnede ya. İşte geldi notamız. Islık not. Buradan sonrası bakın. Mi arkadaşlar, artık buna ne derseniz 6. oktav. Islık not. Burada artık false nottan tamamen ıslığa da geçiyor. Yani bütün register'lar makine gibi çalışıyor. Zaten hatırlıyorsanız Dimash'la yaptığımız sohbette Dimash bana sürekli sesini geliştirmek için çalıştığından bahsetmişti. Sesin oktavını sorduğumda da tamamen gereksiz demişti bu. Ben hiçbir zaman saymıyorum. Böyle bir derdim yok. Ben şarkı söylemenin peşindeyim. Bu bakış açısı gerçekten onu bu yaşında çok başka bir yere doğru götürmek için en büyük gücü. İnanın. Yani cambazlık sınırlarının ötesinde zaten bunlar yaptığı şeyler. Daha önceden de gördük bu yaptıklarını. İnanılmaz. Ya şu Ha Mi natural. Hiçbir şey yokmuş gibi gene davranıyor. Islık notlarından. Dimash bize yepyeni bir gırtlak becerisini gösteriyor. Bu stil bizde de yok. Daha böyle Orta Asya tarzı bir şey duyuyoruz şu anda. Yani bu Türkiye coğrafyasında ve böyle Arap coğrafyasında olan bir gırtlak stili değil. Ben duymadım hiç. Bakın. Farklı. Çok farklı. Belki biraz böyle uzak doğu gibi değil mi? Hani Çin, Tibet, bu bölgeler gibi bir şey. Baksana. Çok orijinal yani, bakın. Çok acayip. Gibi. Ha, çalıştırılıyor ama. Hani o titremeyi gırtlağına çok çalıştırmış, öğretmiş. İlginç bir gırtlağı var gerçekten. Bir önceki Hello'da böyle Türk müziği nameleri vardı. Şimdi böyle bir şey yapıyor. Bu da bir sürpriz. Kendini geliştiriyor. Çok güzel. Do. Giriş notu do. Giriş notu do. Ayılın gençler, uyuyorsunuz hepiniz. Tam ses. Bakın bundan sonraki bu ne bölgesiyle yani o kadar çok pozisyon kullanıyor ki müthiş bir teknik şov var yapılan işin içinde. Bakın. Tam ses. Falsetto. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu kesinlikle Dimash'ı
Herkesten farklı yapan not. Yani bu fals sesleri öyle bir güçle veriyor ki tam sese yaklaştırıyor ve gerçekten müthiş bir lezzete sahip oluyor. Bu kadar lezzetli çok zor duyarsınız. Oha! Beklemediğiniz bir noktaya kadar. Si bemol değil bu. Si bemol. Yani kaçıncı oktav bu? Artık Dimash yüzünden saymaktan yoruldum. Yani bu genişlikte bir falsetto çıkarmak çok acayip. Yani ben hep diyorum ya ilk baştan beri Dimash'taki bu seslerin tamam evet geçişler kullanıyor. Her birinde size gösteriyor. Ağzıyla çok güzel geçiş yerlerini size gösteriyor ama o kadar lezzetli çıkarıyor ki bunların içinde hep tam ses var. Var yani bu benim şahsi fikrim. Bu kadar sadece fals bir ses değil bu. Ya bu kadar orkestranın sakin kalması ise bence bir garip. Ya orada olup nasıl sakin kalabiliyorsunuz bu kadar yani? Yani böyle bir hani suratlar değişse falan daha bir gaza gelmez miyiz ya? Herkes işinin başında. Kaç dakika abi parça? Gidelim bakalım biraz. Bitiyor. Bitsin. The world is not enough Dimash. The world is not enough. Süper. Yani artık Dimash hakikaten teknikte başka bir yerlere götürüyor ve bambaşka şeyler ekliyor. Mükemmel performanslar. Dimash'lara selam. Harika. Harika. Dimash 2018'in sonunda da bizi çıldırtmaya devam ediyor gerçekten. Alkışa doyamazsınız. Müthiş. Dimash'ı izlediğimizde biz de aynı hisse sahip olmuştuk. Dimash gerçekten sadece burada bir cam ekrandan gördüğünüz coşkuyu değil, hakikaten canlı izlediğiniz zaman şu hissi yaratabilen bir adam. O nedenle zaten elini bol bol sıktık oraya gittiğimizde de. Ayrıca arkadaşlar bu videoyu yayınladığım zaman bu videonun sağına soluna altına tüm Kazakistan gezilerimizi ve Dimash'la buluşmamızın videolarını da eklerim. Sizler de izlersiniz. Peki. Şimdi de